Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir tavuk yemeği tarifi vermek istiyorum. Tandır lezzetinde misafirlerinize veya ailenize gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tarifimizin buyurun yapımına geçelim. Tavuğa süreceğimiz sos için 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağından birazcık daha az sıvı yağ, baharatlarını ilave ediyoruz. Bir miktar da su ekleyip karıştırıyoruz. Ben baharat olarak kekik, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve pul biber kullandım. Tavuğu yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra hazırladığımız sosun yarısını üzerine kaşık yardımıyla döküp elimizle her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Böyle üzerine bir bıçakla delikler açarsanız sos içine girer ve daha da lezzetli olur. Beş altı diş sarımsağın lezzetin daha güzel çıkması için birkaç parçaya ayırıyoruz ve bıçakla açtığımız deliklerin içine yerleştiriyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yakınlarınızla, arkadaşlarınızla da tariflerimi paylaşabilirsiniz. Hazırladığımız tavuğu düdüklü tencereye yerleştiriyoruz. 4-5 adet patatesi de kabuklarını soyup yıkadıktan sonra iri iri doğruyoruz ve kalan sosunu üzerine döküp karıştırıyoruz. 1 adet soğanı da ortadan ikiye kesip tavuğun iki tarafına yerleştiriyoruz ve patatesleri de ekledikten sonra yarım çay bardağı kadar su ilavesi yapıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık yarım saat kadar pişiriyoruz. Bu düdüklü tencerenin özelliğine göre değişebilir. Yarım saatten sonra açıp kontrol edebilirsiniz. Eğer pişmemişse birazcık daha pişirebilirsiniz. Yemeğimizin pilavı için tavaya birazcık yağ ilave ediyoruz. 2 su bardağı da arpa şehriyeyi ekleyip sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Rengi döndükten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Fırın tepsisine kavurduğumuz şehriyeleri döküyoruz ve ortası açık kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Tavuk ve patatesler lokum gibi yumuşacık piştiler. Patatesleri yerleştirmek için şehriyelere biraz aralıklar açıyoruz ve açtığımız aralıklara patatesleri yerleştiriyoruz. Bu yemeği şehriye yerine bulgur kullanarak da yapabilirsiniz. Pirinç pek tavsiye etmiyorum çünkü salçalı olduğu için pirincin rengini değiştirir. Böyle şehriye veya bulgurla çok güzel oluyor.
Tavuğu da yerleştirdikten sonra tenceredeki sosunu üzerine gezdiriyoruz. Tencerede yaklaşık 2 su bardağına yakın suyu bulunuyor. Bunun hepsini döküyoruz. 2 su bardağı da normal su ilave edeceğiz. Arpa şehriyenin pişerkenki aldığı su miktarı 1 su bardağı arpa şehriyeye 2 su bardağı su olarak tam kıvamında oluyor. Biz de bunu dengelemek için bu şekilde hem kendi sosuyla hem de su takviyesiyle bunu sağlamış oluyoruz. Fırını 230 derecede ısıtmıştım. Isıttığım fırına yemeğimizi yerleştiriyoruz. İlk başta bu derecede pişiyor. Kaynamaya başlayıp biraz suyunu çektikten sonra 200'e düşürüyoruz ve iyice suyunu çekene kadar fırında bekletiyoruz. Yemeğimiz artık servise hazır. Gerçekten çok nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.